Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ark'ta Megatherium mutasyon serimizin finaline geldik. Sıfırdan başladık. İlk anne babayı kurduk. Temiz hatları ayırdık ve 20'ye 1'den 20'ye 20 mutasyona kadar adım adım nasıl ilerlediğimizi bu videoda tek yerde net bir şekilde göstereceğim. Eğer mutasyon sistemini ilk kez öğreniyorsanız bu video size baştan sona bir özet olacak. Eğer daha önce mutasyon yaptıysanız ama kafanıza takılan yerler varsa sayaçlar, baba erkil, ana erkil ayrımı, buradan sonra ne yapılır gibi soruların hepsine burada cevap bulacaksınız. Lafı uzatmadan gelin sistemi en başından kurduğumuz hatlar üzerinden birlikte inceleyelim. Çıkaracağız. Karşımda duran bu Megatherium'lar mutasyonlu Megatherium'lar. Burada 10 tane var. Bunların arkasında da 9 tane var. Bir tane de burada var arkadaşlar, 20. Bunun rengi sizi yanıltmasın. Çünkü bu da mutasyonun finali arkadaşlar bu. 20'ye 20 mutasyonlu olanı buraya koydum. Şu arka tarafı da gösterelim arkadaşlar. Evet, bakın diğer 10 tane Megatherium da burada. Evet, renkleri aldatmasın dedik arkadaşlar. Bunların hepsi mutasyonlu. Bunlarda statlar var. Statların hepsinde artış var arkadaşlar bunlarda, bakın. Yani soldan sağa doğru giderken hepsinde statlarda artış var. Birazdan göstereceğim bunu. Bakın şimdi buralar böyle biraz karışık gözüküyor ama şimdi anlatacağım arkadaşlar bunları size. Henüz mutasyon serimizi izlemeyen arkadaşlar da mutasyonu anlamış olacaklar. Evet arkadaşlar, şimdi mutasyona nasıl başladık? Bu iki tane Megatherium arkadaşlar, bir tanesi erkek bir tanesi dişi. Biri erkek biri dişi dedik bakın. Bu erkek olan baba diye isimlendirdim bunu. Yanındaki de dişi olan, bunu da anne diye isimlendirdim arkadaşlar. Bakın bunlarda herhangi bir mutasyon yok. Bunlar, bakın burada 20'ye 0 falan hiçbir şey yazmıyor arkadaşlar. Bakın dikkat edelim. Aynı şekilde bunda da arkadaşlar bakın 20'ye 0 yazmıyor. Bunun atalarına baktığımız zaman vahşi atalar erkekte. Dişide vahşi atalar. Yani biz bunu evcilleştirdik arkadaşlar. Bu iki Megatherium'u biz doğadan evcilleştirdik arkadaşlar. Evcilleştirirken yüksek level olmasına dikkat ediyoruz ama statlarına dikkat ediyoruz. Hangi stat'tan mutasyon artışı istiyorsak o stata dikkat etmemiz lazım. Eğer sağlıksa sağlık yüksek olmalı. Eğer fiziksel hasar gideceksek fiziksel hasarın yüksek olmasına dikkat ediyoruz. Biz burada fiziksel hasar olarak başladık ve bu babaya bakın arkadaşlar. Fiziksel hasarı 329. Bunun seviyesi 90'lardaydı. Biz bunu evcilleştirdikten sonra evcilleştirme verimiyle birlikte 133 seviyeye geldi ve statlarında da artış oldu. Bunlar ham stat oluyor arkadaşlar. Bakın bu statlar ham stat oluyor. Bu rakamları kaybetmememiz gerekiyor. Onun için bunlara mevcut puanlarını girmiyoruz. Aynı şekilde bu da dişi olan da 128 seviye, diğerine yakın ancak bunun fiziksel hasarı biraz düşük. Bunun da sağlık seviyesi diğerine göre yüksek. Bu ikisinden doğan yavruları ise statlar bazen karışık verildiği için hem anneden hem babadan geçebiliyor statlar. Sağlık anneden aldı, fiziksel hasarı babadan aldı. Bu şekilde biz temiz bir tane erkek çıkardık arkadaşlar. Mutasyona bu erkekle başlıyoruz. Ama nasıl başlıyoruz? Statları aynı özelliklere sahip olan 10 tane dişi. Onlar da burada arkadaşlar bakın. 10 tane dişi yavru aldık ve dişileri bu platforma dizdik. Bunlar arkadaşlar temiz. Yani ne demek? Mutasyonsuz. Bakın zaten bu da mutasyonsuz. Bunlar da mutasyonsuz. Bunların hiçbirinde mutasyon yok. Şimdi mutasyonun başlangıcı bu şekildedir arkadaşlar. Bakın bunlar temiz arkadaşlar. Bakın statları hepsi aynı. 20'ye 0. 20'ye 0. Hepsini tek tek göstermeyeceğim. 2 tane göstereyim arkadaşlar. Bakın buradan. 20'ye 0, 20'ye 0. Tamamen temiz hat kurduk arkadaşlar. 2 tane hat kurduk tabii. Bir şu tarafta kurduk. Aynı şekilde 10 tane temiz dişi burada, 10 tane temiz dişi burada. Bu taraftaki hatta fiziksel hasar hedefledik. Bu tarafta sağlık hedefledik. Yani bu statlarda artışa gideceğiz mutasyonla. Bunu mutasyonla yapıyoruz arkadaşlar. Bu artış
ham stat veriyor. Bunu mutasyonla yapıyoruz. Statları hedefleyerek yaptık arkadaşlar. Renk değil, bakın bunun altını çizelim. Stat artışı hedefledik arkadaşlar. 10 tane dişiyi bunlardan beklerseniz zaman kaybı olabilir. Onun için bir tane temiz erkek, bir tane temiz dişi olduğu zaman bu ikisini çiftleştirip hem bunlardan hem bundan doğan dişileri platforma dizebilirsiniz ki ben böyle yaptım. Sonra ne yaptık? Bu erkeği 329'dan başladık. 20'ye 0, 20'ye 0. Bu temiz olan erkek ve temiz olan dişilerden doğacak olan 20'ye 1 mutasyonlu erkek bekledik biz. Mutasyonlu olan 20'ye 1 baba erkil erkek yavruyu bulduğumuz zaman temiz erkeği aldık, erkeği değiştirdik. 20'ye 1, bakın burada. Şu 20'ye 1 karşımda en sağda gördüğünüz 20'ye 1. Bunu 10 tane temiz dişiyle eşleştirdik. Bundan doğan yavru 20'ye 2 geldi buradaki ve artık temiz dişilerin arasına bunu aldık. 20'ye 2'yi aldık. Sonra bunlardan doğan yavru 20'ye 3 geldi. Temiz dişilerin arasına 20'ye 3'ü aldık. Ve bu şekilde bir zincir oluşturduk arkadaşlar. Bakın 20'ye 1, 20'ye 2, 20'ye 3, 20'ye 4, 20'ye 5, 20'ye 6, 20'ye 7, 8, 9, 10. Bakın bu 20'ye 10. 20'ye 10 arkadaşlar bakın. Ana erkil tarafı daima temiz kalıyor demiştik. 329'da arkadaşlar. Şöyle kontrol edelim. Ne oldu 329'dan sonra? 343 oldu bizim bulduğumuz. Bakın 20'ye 1. Ana erkil tarafı temiz. Baba erkil 20'ye 1. Sırayla gösteriyorum bunu arkadaşlar. Bakın. 343'ten sonra 357 oldu. 20'ye 2. 357'den sonra 371 oldu. 20'ye 3. Ondan sonra 385 oldu. 20'ye 4. 399 oldu. 20'ye 5. 413 oldu. 20'ye 6. 427 oldu. 20'ye 7. Bu 20'ye 7'lerle zaten arkadaşlar gamma, beta ve alfa bosslara da gitmiştik ve başarılı bir şekilde bossları geçmiştik. Bakın daha bu seviyedeyken. Bundan sonra ne oldu arkadaşlar? Daha bakın 20'ye kadar gittik. 441, 20'ye 8. 455, 20'ye 9. 469, 20'ye 10. İlk sıra bitti bakın arkadaşlar. 20'ye 10. Bakın sürekli erkekleri değiştirdik. Dişiler kaldı bak. Bakın. Dişiler her zaman mutasyonun sonuna kadar kaldı. Yerinde kaldı. Onları değiştirmiyoruz arkadaşlar. Mutasyon baba erkil devam ediyor. Şurada 20'ye 11 var. Evet, mutasyon baba erkil devam etti arkadaşlar. Bakın 20'ye 11 buradan devam ediyor. 483, 20'ye 11. 497, 20'ye 12. 511, 20'ye 13. 525, 20'ye 14. 539, 20'ye 15. 553, 20'ye 16. 567, 20'ye 17. 581, 20'ye 18. 595, 20'ye 19. 20'ye 20 nerede? 20'ye 20 de burada arkadaşlar. Evet bakın bu. Rengini niye böyle geldi arkadaşlar? Çünkü bunun son mutasyonumuz dişi geldiği için stat transferi yaptık arkadaşlar. Bunu da detaylı bir şekilde videolarda anlatmıştık sebebini. Bakalım 609, 609, 20'ye 20. Evet arkadaşlar bakın ana erkil tarafı dikkat ettiyseniz sürekli 20'ye 0 kaldı.
Mutasyon bitene kadar 20'ye 0 kaldı. Baba Erkil tarafı 20'ye 20'ye kadar geldik. 329'dan başladığımız mutasyon 609'a kadar yükseldi arkadaşlar. Bakın bu ham stat arkadaşlar. Sahiplenme vermedik. Sahiplenme verdiğimizde 800'lere geliyor arkadaşlar neredeyse bu. Ve bu mevcut puanlara da girdiğimizde gayet güçlü bir Megatarium elde ediyoruz arkadaşlar. Mutasyonun amacı budur arkadaşlar aslında. Ve bunu aynı şekilde biz sağlık hattında da devam ettiriyoruz. Sağlık hattında şu anda 20'ye 16'lara geldik ve 10.000 olduk arkadaşlar. O hattı da 20'ye 20'ye tamamlayacağız. Sağlıkla fiziksel hattı birleştirerek güçlü bir Megatarium elde edeceğiz arkadaşlar. Ve onlardan doğacak olan yavrularla bossları, istediğimiz boss'u rahat bir şekilde geçebiliriz. Tek girebiliriz. 3 tane ile girebiliriz. 4 tane ile girebiliriz. Evet bakın sürekli erkekler değişti. Sürekli baba erkil tarafında ilerledik mutasyonda. Anne tarafına hiç dokunmadık. Anne tarafından gelen dişileri hedeflediğimiz statta geldiyse stat transferi yaptık ve yine erkeğe çevirdik ve baba tarafından ilerledik arkadaşlar. Temiz dişiler hala burada duruyor arkadaşlar. Bu temiz dişileri yerinden oynatmadık. Mutasyon böyle olur arkadaşlar. Mutasyon baba erkil devam eder. Sürekli erkek değişir, dişiler kalır. Erkek değişir, dişiler kalır. Şimdi arkadaşlar 20'ye 20'ye geldik. Peki bundan sonra devam edilebilir mi? Baba tarafından artık mutasyon gelmez. Anne tarafında hala mutasyon potansiyeli var. İsterseniz bunu koyarsınız dişilerin arasına. İstediğiniz stat artışını yine buradan devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın mutasyon defteri kapanmıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman mutasyon döngüsünü asla kapatmıyorsunuz. Ama iki tarafı da doldurursanız, bunu da videolarda detaylı bir şekilde anlatmıştık. İki taraftaki sayaç dolarsa arkadaşlar mutasyon defterini kapatmış oluyorsunuz. Ama burada mutasyon potansiyelini biz bitirmedik. Sonsuz döngü var artık burada. Çok gerekli değil. Yani bu noktadan sonra çok gerekli değil ama yine de yapmak isterseniz yine aynı sistemle bunu temiz dişilerin arasına alıyorsunuz. Ana erkil, erkek bir yavru bekliyorsunuz arkadaşlar. Ana erkil, erkek bir yavru geldiği zaman fiziksel hasarda artış görürseniz eğer bu yavruyu tekrar onunla değiştiriyorsunuz. Tabi artık baba erkil tarafında mutasyon gelmeyeceği için burada mutasyon yavaşlayacak arkadaşlar. Yani sadece anaerkil tarafta mutasyon gelecek ve bu mutasyon ihtimalinin düşmesi demektir. Dediğimiz gibi buna çok gerek yok. Zaten 20'ye 7 mutasyonda bile sonuçlarını biz gördük alfada. Değerlendirmelerini yaptık. 20'ye 7'den itibaren bile nasıl bir güç olduğunu gördük. Bunlardan aldığımız güçlü megatariumlarla istediğimiz boss'a rahat rahat gideceğiz. Gelişmiş saddle'la birlikte bossları rahatça geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Hem sağlık hattını hem fiziksel hattı birleştireceğiz. Hat birleştirme yaptıktan sonra iki taraf 20'ye 20 olacak bunlarda. Yani sağlık hattında 20'ye 20 baba erkil, fiziksel hasar hattında da 20'ye 20 baba erkil olacağı için bir taraf erkek bir taraf dişi olacak ve bu hattı birleştirdiğimizde biz iki tarafta 20'ye 20 olacak arkadaşlar. Biz bu megatariumları kullanmayacağız. Sadece bunlardan doğacak olan megatariumları kullanacağız. Ve bunları yedeğe ayırdık. 329'da başlayan stat yolculuğumuzu 609'la kapatmış olduk arkadaşlar. 609'la kapattık. Sağlık hattında da aynısını yapıyoruz. Tahminen 15.000 lira ulaşacağız orada da. 15.000 lira yakın olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaman ve sabır gerekiyor ama kararlı olduğunuzda başarılı oluyorsunuz. Elde ettiğimiz bütün baba erkil mutasyonlu zincir burada arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 20 tane baba erkil mutasyonlu zincirimiz burada. Hepsinin anne tarafı temiz. Baba erkil tarafından 20'ye 1, 20'ye 3 şeklinde düzenli bir şekilde gittik ve en sonunda burada gördüğünüz arkadaşlar bu ortada gördüğümüz Megatarium'la finali yaptık ve statları 329'dan 609'a taşımış olduk. Arkadaşlar burada beğendiğiniz renkler varsa mesela bu beğendiğiniz renkleri alıp yüksek stata sahip olan dişiyle biz bunlardan dişi de aldık arkadaşlar.
Bunlardan beğendiğiniz bir rengi alıp onu eşleştirirseniz arkadaşlar, bunlardan doğacak olan yavruyu bekleyeceksiniz. 1. Statı yüksek olacak. 2. Hedeflediğiniz renk olacak. Bu şartlara sahip olan yavru geldiği zaman istediğiniz renkte ve istediğiniz stata sahip olan Megatherium'u yine elde edebilirsiniz. Bu noktadan sonra renkleri transfer edebilirsiniz. Bu mutasyon sistemindeki bu kısmı anlayan zaten renk konusunda da ne yapacaklarını bilmiş olurlar. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Biz 20'ye 7 mutasyona geldikten sonra bosslara gitmeye başladık ve ayrıca burada mutasyona devam ettik. Artefaktları almak için mağaralara falan gittik. Burada mutasyonu bazen durdurmak durumunda kaldık. Mutasyon ağırlıklı bu oyuna devam ettik arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Bizim bu seviyeye gelmemiz yaklaşık bir ay sürdü arkadaşlar. Günlük 3-4 saatlik bir oyunla bir aylık sürede 20'ye 20 mutasyona geldik arkadaşlar. Dediğimiz gibi zaman ve sabır işi, ama bu noktaya geldikten sonra da oyunun keyfini alıyorsunuz arkadaşlar. Gerek bosslarda gerek oyunda rahat bir şekilde ilerlersiniz arkadaşlar. Kasmadan, stres yapmadan, sıkıntı yapmadan çok rahat bir şekilde ilerlersiniz. Bunu zamana yayabilirsiniz arkadaşlar. Zaman zaman mutasyonu durdurabilirsiniz. Oyunda başka şeyler yapabilirsiniz. Diğer görevleri yapabilirsiniz. Başka görevler yapabilirsiniz oyunda. Ve bu şekilde bunu zamana da yayabilirsiniz arkadaşlar. Bu artık sizin stratejinize, keyfine göre değişir arkadaşlar bu. Neyi hedefliyorsanız o şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Megatherium mutasyon serisinde 20'ye 20'ye bu şekilde ulaştık. Bu iş tek gecede olmuyor. Zaman, sabır ve doğru sistem istiyor. Ama sistemi bir kez anladığınızda 20'ye 7 gibi erken aşamalarda bile alfa bosslara girilebildiğini de bu seri boyunca gösterdik. Buradan sonra ister bu hattı koruyup farklı bosslara uyarlayabilirsiniz, İster ana erkil tarafı da ilerletip sayaçları baba erkile aktararak statları daha da zorlayabilirsiniz. Mutasyon mantığını çözdüğünüzde artık mesele dino değil, hangi boss için neye ihtiyacınız olduğu oluyor. Eğer seri size faydalı olduysa videoyu beğenmeyi, sorularınızı yorumlara bırakmayı unutmayın. Yeni seriler, yeni boss denemeleri ve farklı mutasyon hatlarıyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.